Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün peynirli tepsi böreği tarifim var. Aslında yalancı su böreği tarifi de diyebiliriz. Tadını su böreğinden ayıramayacaksınız. Çok pratik ve çok da lezzetli bir tepsi böreği. Buyurun yapımına geçelim. 3 adet yumurtanın bir sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Ve 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu ekleyerek bir çırpıcı ile sosumuzu güzelce çırpalım. Sosumuz hazır. Şimdi böreği yapmaya başlayabiliriz. Fırın tepsisini yağlayabilirsiniz ya da benim gibi yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Size kalmış. 1 adet yufkayı tepsinin üzerine koyalım ve tepside sarkan kısımları öylece kalsın. Sostan bir kepçe ekleyelim ve fırça yardımıyla her yerine yayalım. İkinci kat yufkayı ister bütün olarak isterseniz de parçalara ayırarak koyalım. Özellikle buruşturmaya dikkat edelim. Hem daha hacimli hem de kat kat olacaktır bu şekilde. İkinci kat yufkanın üzerine hazırlamış olduğumuz peynir ve maydanoz karışımının yarısını ekleyelim. Harç olarak istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. İster peynirli, ister kıymalı veya patatesli iç harç kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Peynirin yarısını ayırdım. Şimdi 3. kat yufkaya geldim. 3. kat yufkayı da gördüğünüz gibi 3 parçaya böldüm ve buruşturarak peynirlerin üzerine yerleştiriyorum. Bir katın üzerine sos, bir katın üzerine peynir, bir katın üzerine sos, bir katın üzerine peynir olacak şekilde 6 adet yufkayı dizeceğim. Şu an 3. yufkadayım. Bunun üzerine 1,5 kepçe kadar sos döküp fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sosu sürüyorum. Daha sonra 4. kat yufkayı da seriyorum. Bu yufkayı da 2-3 parçaya böldüm ve karıştırarak yerleştiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Abone ol tuşunun yanındaki zile tıklayarak paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi de kalan peyniri üzerine dökelim. Peyniri yerleştirdim ve 5. kat yufkaya geçiyorum. İster yufkayı bütün halde koyun, isterseniz 2'ye bölün, ister 4 parça yapalım, fark etmez. Kat kat olacak zaten. 1,5 kepçe kadar sos dökelim. Sosu fırça yardımıyla her yerine yayıyoruz. Sıra geldi 6. kat yufkaya. Karıştırarak yerleştiriyoruz ve en alttaki tepsiden sarkan yufkanın kenarlarını alıp böreğin üstüne katlıyoruz. Ve katladığımız tarafları da sosluyoruz. Şimdi böreği dilimlemeye geçebiliriz. Enine ve boyuna 4'er parça olacak şekilde böreği böldüm. Bıçak da kullanabilirsiniz. Ve böldükten sonra üzerine oda sıcaklığındaki bir şişe maden suyunu boşaltıyorum. Her tarafına gelecek şekilde sodayı döktüm ve 15 dakika bu şekilde bekletiyoruz. 15 dakika sonra kalan sosa kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını da ekleyerek güzelce çırpıyorum ve böreğin üzerine sürüyorum. İsterseniz üzerine çörek otu, susam da serpebilirsiniz. Ben sade pişirmeyi tercih ettim. En son sosu da sürdükten sonra bir poşete geçirerek ya da streç film örterek dolapta 2 saat bekletelim. Daha sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. Yaklaşık 45-50 dakika arasında pişecektir. Her fırın farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz. Evet, börek nar gibi kızardı. Şimdi dilimlerini daha da belirginleştirmek için bıçakla daha önce kesmiş olduğum yerden yine kesiyorum.
Görenlerin ve yiyenlerin su böreği sanacağı şahane bir tepsi böreği tarifi. Yalancı su böreği ya da peynirli tepsi böreği. Adı değil tadı önemli, değil mi? Müthiş oldu. Çok nefis, kat kat ayrılıyor. Üzeri çıtır, içi su böreği tadında ve kıvamında. Nefis bir tepsi böreği. Enfes. Kesinlikle deneyin. Şimdi böreği test edelim. Yanımda kızım bekliyor. Kızıma tattıracağım. Bakın katları gayet güzel açılıyor. Hala sıcak, duman üzerinde. Soğuduğunda bile lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Kızım tadına bakıyor şimdi. Bana puan verecek. Bakın üzeri nar gibi kızarmış. Kızım çok beğendi. Sizler de yapınca sonucu mutlaka yorumlara yazın. Şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.